Evet değerli dostlar, İstanbul'un gözbebeği önemli tarihi eser Ayasofya'nın önündeyiz. Ayasofya değerli dostlar, kadim bir mabet. Osmanlı öncesinde bir kilise, bazilikal planlı bir kilise burası ve 4. yüzyıla tarihleniyor. İstanbul'a da adını veren 1. Konstantin tarafından önce ahşap çatılı bir kilisenin buraya yapıldığı ifade ediliyor. Sonra o yıkılmıştır değerli dostlar. Ondan bir kalıntı kalmamıştır günümüze. Sonrasında Theodosius zamanında ikinci kez yapılmış. O da yıkılmış. Onun kalıntıları bulunmuştur değerli dostlar. Vardır Ayasofya'nın bahçesinde. Ve üçüncü kez ise burası Justinianus tarafından 6. yüzyılda değerli dostlar 500'lü yıllarda yapılmıştır. Ve kubbesiyle o zaman için Justinianus'un hatta açılış esnasında Hazreti Süleyman'ın mabedini kastederek "Ey Süleyman seni geçtim" dediği bu muhteşem mabedin kubbesini kastederek ifade ettiği söylenmekte kaynaklarda. Evet, kubbesi yerden değerli dostlar 55,5 metre yüksekliğindedir. 30-31 metre çapındadır. Oldukça yüksek ve geniş bir çapı olan muhteşem bir mabet. O dönem itibariyle düşünürseniz böylesine yüksek bir kubbe, böylesine büyük bir kubbe çapı söz konusu değildir değerli dostlar. Hatta Osmanlı mimarları için de bu kubbeyi aşabilmek, bu kubbeyi geçebilmek bir hedef haline gelmiştir. Mimar Sinan'ın Edirne'deki Selimiye Camii'nde bunu yapmaya çalıştığını bilmekteyiz. Değerli dostlar, Ayasofya 1453'e kadar bir kilise olarak kullanılmış. 1453 yılında 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul'u fetheden Fatih'in Ayasofya'ya gelerek bir şükür namazı kıldığını ve burayı camiye çevirdiğini biliyoruz ve ilk cuma namazını burada kıldıklarını biliyoruz değerli dostlar. Ve Ayasofya Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na aittir ve onun tarafından bir noktada tapusu kendisine aittir. Vakfına ait olaraktan yine etrafındaki külliye olaraktan medreseleriyle bir Ayasofya Külliyesi oluşturulmuştur. Bu arada Ayasofya'nın minarelerin diye farklı diye dikkatimizi çekebilir değerli dostlar. Tuğla minare Fatih ya da onun oğlu olan 2. Bayezid dönemine tarihlenmektedir. Onun arkasındaki minare ise Edirne Selimiye Camii'nin minaresine de benzeyecek şekilde olan Mimar Sinan yapımı olan 2. Selim dönemine ait bir minaredir. Ve diğer taraftaki iki kalın minare ise değerli dostlar yine Mimar Sinan tarafından yapılmış olan 3. Murat devri minareleridir. Değerli dostlar, bu minareleri Mimar Sinan aynı zamanda bir payanda destek görevi görecek şekilde yapmıştır. Yani bu minareleri yıkarsanız, bu minareleri destek olaraktan çekerseniz değerli dostlar, Ayasofya'nın kubbesi yıkılır, Ayasofya yerinde durmaz demektir. Evet, Mimar Sinan bu minarelerle, payandalarla destekleyerek de Ayasofya'nın ayakta kalmasını sağlamıştır diyoruz değerli dostlar. Ayasofya 1935 yılında Atatürk döneminde müzeye çevrilmiştir ve şu anda bir müze olarak ziyarete açık konumdadır değerli dostlar.